34 yaşında 4 senelik bir sevgilim vardı ve hamile kaldım. Dedim ki yani istersen evlenirsin, istersen evlenmezsin. Ama ben anne olmak istiyorum ve bu çocuğu doğuracağım. Doğurmaya karar verince de doğurdum bir şekilde. Sonra işler karışınca bir sene sonra kadar ayrıldık. My name is Nita and I'm 31. I chose to have him, but it was unexpected. Çevirmenim ben. Son 2 senedir fotoğrafçılık da yapıyorum. Yani bu seneye kadar yetiyordu ve çok rahat geçiniyordum diyebilirim. Ama bu sene işler bozuldu. Yani korona da gelince zaten muhteşem oldu her şey gerçekten. Ve zorlanmaya başladım. Yani özel okuldaydı. Özel okuldan aldım, devlete verdim mesela. I make $13.75 an hour. I work at Dunkin' Donuts, and luckily Dunkin' Donuts is one of the fast food chain, because it's still a fast food chain, that actually allows us to make tips. So I work about 38 hours a week, $13.75. Hell no, it doesn't cover anything in New York State. It's either 1 week it's put up for the rent, food, somebody gotta go to dentist, somebody needs a new pair of sneakers, everybody needs a pair of sneakers. Every other week it feels like growth spurts. Once again, 16-year-old boy, he eats a lot and the girl loves her snacks. So, no, not at all. Biz hep annemlerden yani ailemden daha uzak yerlerde yaşadığımız için benim yardımcım da yoktu. Birçok zaman yardımcı tutabilecek durumda da değildim. Evden çalışmam bir avantajdı ama aynı zamanda dezavantajdı. Çünkü hem onunla ilgilenmelisiniz hem işinize bakmalısınız. Bu bir olumsuzluk. Yani sizi zorluyor kesinlikle. Yalnız başınıza olmak sizi zorluyor. Yani bir çocuk hakkıyla yetiştirmek için yani bir köy gerekir diyorlar. 8 kişi gerekiyormuş bir çocuğu yetiştirebilmek için. Gerçekten 8 kişilik iş yapıyorsunuz. It's hard as hell. It's hard as hell. And I'm not gonna say every single day it's like, oh my God, I cannot do it. I don't want to be a mother anymore. There's days where I'm like, it was so much easier if I didn't decide to make these decisions, but can't necessarily take them back. They're already here. Having to provide everything. Yourself, food, clothes, health insurance. You're doing that by yourself. So it's hard, but it's nothing that can't not be done. Toplumsal baskı hissediyorum, evet. Yani hiçbir şeyi takan bir insan değilim ben açıkçası. Bana bile bu baskıyı hissettiriyorlar. Bekar ve özellikle de çocuklu, hani boşanmış çocuklu bir insansanız Türkiye'de direkt 5. sınıf vatandaş falansınız bir kere. Normal sıradan bir ilişki yaşayamadım. Hep bir takım tereddütler, bir takım insanlar beni gizlemeye çalıştı. Ve bu çok onur kırıcı bir şey. Düşünüyorum ben hani sırf bu yüzden bu ülkede yaşamaktan vazgeçtiğim zamanlar oldu. Gitmek istedim. 100%. There's 1,000% pressure as a single mom from society to do everything. To be the mother that cooks, cleans, works, provides, make sure the children have morals and acting correctly and being up focused and making sure you are spending every inch of your time with either the kid or doing something for the kid. Nafaka alamıyoruz çünkü doğru düzgün yatmıyor. Çok büyük bir nafaka değil dediğim gibi, yani 750 lira zaten. Zaten anlaşmalı boşanmanın o kadar uzun sürme sebebi de 1000 lira vermeyi kabul etmeyip 750'ye ancak ikna olunmasıydı. Türkiye'de yani nafakayı vermek istemeyen biri vermeyebiliyor. Yani o kadar çok açık var ki bu konuda. 2017 senesinde sene içinde yatırılan toplam para 1050 lira. Çocuğuma babasının gönderdiği para 1050 lira. Bu parayla bir çocuğa ne yapılır? I do not receive any sort of child support.
I feel like I should not tell you or make you take care of the responsibilities that you created, especially with our daughter, because he begged me to have her. I wasn't ready for her, but he chose to have her. I definitely feel some sort of way about the fact that he doesn't help me with the kids. I told him 1,000 times, but it's just like, do I really want to collect 17% of a $300 check? Like, when the children, let's see, I have a 6-year-old boy who is about 5'9", 5'10", so he's definitely taller than me. His foot is about size 10 in men. What's 17% of a $300 check on cover for a sneaker the size of that foot? Çok belirgin bir fark ben hiçbir zaman göremedim. Yani böyle babalar gününde mesela hislenen, ağlayan ya da bunu düşünen bir çocuk olmadı hiçbir zaman. Ama olsun diye sanki bütün dünya elinden geleni yapıyor. Yani işte her zaman hayatımızda bir baba yok şu an. Yok diyebiliriz yani ama her yerde işte okul kitaplarında bilmem nerede karşısına çıkıyor ya da atıyorum okulda bir aktivitede müfredat dahilinde bu işte babanız için hediye yapın. Ya babasız bir sürü çocuk var. Gerçekten babasını tanımayan, hani bizim gibi bile değil, babası ölmüş ve buna içlenebilecek bir sürü çocuk var. Yani bu çekirdek aile olayı gerçekten can sıkıcı. O takmasa bile ben buna takıyorum. Children without fathers are definitely emotionally different. They're definitely, I'm not gonna say they're the happiest children. They always feel like something's lacking, or they overcompensate for other things. Either they'll have more anger issues, or they'll decide, you know what, I can do it without anybody because, you know, this person wasn't there for me anyway. So they're definitely a different, you could definitely tell somebody who's missing a parent over someone who's raised with 2 parents on a regular basis and who always felt constant love, constant affection, you know, didn't have to watch one parent have to put out all and Kızım tam olarak 3 sene 2 aydır babasıyla görüşmedi. Belki bir kez telefonda görüşmüş olabilir. Özel sebeplerden görüşmek istemiyor. Biz de zorlayamıyoruz. Yani bunu sorduk hani bir uzmana. Zorla görüştürelim mi dedik. Hayır dedi, kesinlikle dedi. Tamam dedik. Öyle kaldı. Yani biraz daha büyümesini bekliyorum ben açıkçası. Bir müdahale hakkım yok zaten. Hani o onların iletişimi. Ki hani 2020 yılında da zaten hani o anneyle çocuk ya da babayla çocuk arasını açmaya çalışanın da aklına şaşarım açıkçası. Böyle bir şey yapma şansınız yok. Yani çocuklar çok akıllı ve hemen anlıyorlar ve bu sizin başınıza bela olur. Okulda bir test yapmışlardı. Bütün çocuklara yaptıkları bir şey ve pedagog, o zamanki pedagogumuz şey demişti, hani sizi kaybetmekten çok korkuyor. Yani size bir şey olursa ona kimin bakacağını bilmiyor. Ve bu gerçekten çok üzücü bir şey aslında. I have 2 children. Both of them have the same father. The older one, who's 15, he has 0 contact with the father. Refuses to talk to him, refuses to have any contact with him, and he has no problem telling you how much he hates him, and has no problem letting you know that if I see him, I'll square up. But my daughter, she's a little different. She's 9, and even though she knows who her father is and sees him every once in a while so often, she also knows that he's not stepping up the way she wants him to be there for her. So with him, I give him the option to have the communication. With my daughter, I give them the chance to have communications with each other, but I 100% monitor what's going on, what's being said, how often he sees her, when she tells me what's going on. You know, I ask 1,000 questions. You know, he has 0 privacy when it comes down to my baby girl. None. Yani yalnız yaşamakla ilgili bir korkum, bir sorunum yok. Tabii ben Ankara'da yaşıyorum, yani belki daha küçük bir yerde yaşasaydım çok daha farklı olabilirdi, korkabilirdim. Yalnız anne olmasına gerek yok. Bir annenin en büyük korkusu zaten çocuğuma bir şey olursa ben ne yaparım?
Ya da bana bir şey olursa o ne yapar? There's 1,000, like, I don't even know where to start. The boy goes through 1,000, there's too many just for him being a male by himself. Like, him actually growing up, going to school, going to college, you know, living a life where he's not gonna get hurt or even worse, killed these days. And even if he lives the right life and does what he's supposed to do, that doesn't guarantee that he'll make it to 21 anymore. Or how you have a little girl who could walk to the corner and somebody could either grab her, swipe her up, or somebody just talk her into doing something she doesn't necessarily need to be doing or want to do. Or Yani çocuğum için hayalim mutlu olması. Başka hiçbir hayalim olamaz. Yani buradan gitmesini istiyorum bir kere. Burada kalmasını istemiyorum. En kısa zamanda buradan gitmesini istiyorum. Kanada olabilir, Avrupa olabilir. İnsan gibi yaşayacağı, insan gibi muamele göreceği bir ülkede yaşaması benim tercihim. Bunun dışında zaten yani onun hayali neyse benim hayalim odur. O neyden mutlu olacaksa benim hayalim de odur. Onun mutluluğu. for them to live, be successful. I want them to live their own dreams. I don't want to put anything or make them do anything they don't want to do. If he feels that college may not be for him, okay, it may not be college, but we're gonna find you a trade. We're gonna get you into another something else, so you'll be able to take care and be okay in the future. You know, I just want them to do what they want to do without hurting themselves. Ya valla kendimle ilgili hayalim de yine çocuğumu kapsıyor kesinlikle. Ya onunla beraber dünyayı gezmek istiyorum. Biraz daha büyümesini bekliyorum çünkü hatırlamasını istiyorum. Ben annemle çok gezdim zamanında. Bir kısmını hatırlayamıyorum çok küçük olduğum için. Onun ileride hatırlamasını istiyorum bu gezileri. O yüzden biraz daha bekliyorum. I don't know. I've thought about it 1,000 times. What would I do if I can do it? I feel like I'm old now, you know. I'm too worried about making sure they at least make it to 18 and finish school. That's like my number one focus pretty much. Yalnız kalmaktan korkmasınlar. Bence bu özgürlük çok güzel yani. Gerçekten evde kavga gürültü olmasındansa bu şekilde huzurla yaşamak çok daha güzel bir şey. Don't give up. If you have one, do it. If there's something you really feel you need to do or want to do, go ahead. There's literally nothing in this world that'll stop you from doing anything. Nothing.